Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişinin ilişkinizle ilgili, sizinle ilgili geçmiş, şimdi ve gelecekle ilgili enerjilerine bakacağız. Neler düşünüyor, neler hissediyor, bunları öğreneceğiz. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız, kanalıma abone olmanız yeterli olacak. Kartları hazırlayıp hemen geliyorum. Kartlar hazır. Bütün hayrın olsun. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişinin yakın geçmişte zihninde neler vardı sizinle ilgili? Ölüm kartı, çöl, kış, vazgeçmek, her şeyi yakıp yıkma isteği, öfke ve kin. Ciddi bir pişmanlık enerjisi içerisinde olmuş aklınızdaki kişi. Özellikle bitişlerle ilgili aranızdaki soğuk enerjiler, görüşmüyor olabilirsiniz ya da ayrılmış olabilirsiniz. Devam ediyorsa ilişkiniz, arada çok da böyle sıcak bir enerjinin olmadığı, daha çok böyle soğuk bir enerjinin olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki durum, bu bitişe kendisi sebep olduysa eğer ciddi bir pişmanlık içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Uykusuz geçirdiği geceler, sizinle ve ilişkinizle ilgili, bu bitişle ilgili çok ciddi düşündüğü, kendini kötü hissettiği bir süreçten geçmiş olabilir. Zihni daha çok bitiş, soğuk enerjiler, öfkeyle biraz böyle kendini dışlanmış hisseden, sevgisiz hisseden enerjilerde kalmış bir aklınızdaki kişi var. Bu bitişle ilgili özellikle kendi payı olduğunu düşünüyor ve bunu çok da kabul edemeyen bir enerjide geliyor diyebiliriz. Kendini çok kötü hissettiği karamsar bir sürecin içerisinden geçmiş. Yani burada belki de birçok kişi için yani tamamen bitti artık burayı toparlayamayız dedi. Bir süreç ortaya çıkmış gibi görünüyor. Yakın geçmişte zihinde ciddi bir pişmanlık ve öfke bitişle ilgili var diyebiliriz ya da soğuk sorunları çıkaran durumlarla ilgili de olabilir. Kalpte ne var dediğimizde üzüntü. Yeni bir yöne hareket etme zamanı, düşüncelerini, hayallerini gözden geçir, mesaj, benlik ve kılıç kralı. Aslında kalpte kendini sorguladığı bir sürecin içerisinden geçmiş diyebiliriz. Çok ciddi bir üzüntü içerisinde. Ne yapacağını bilemeyen ama artık kararlar alması gerektiğinin de farkında olan, kendini sorgulayan bir enerjide. Şimdi kılıç kralı yapılan yanlışların, yanlış davranışların farkına varmaktan, uyanışlarla dolu bir süreçten bahseder. Yaşamdan sıkıntılı durumlardan kendini suçlu hissediyor, kendini sorumlu hisseden bir aklınızdaki kişi var. Ve aslında bu durumu ortadan kaldırabilmek adına bir iletişime geçme, haberleşme, yeni bir adım atma ve burada bu üzüntüyü, sıkıntıyı ortadan kaldırma isteği içerisinde diyebiliriz. Çok net kendi yaptığı yanlışların farkında, kendini sorguladığı bir sürecin içerisinden geçmiş, yakın geçmişte. Kendini ve benliğini sorguladığı bir süreç oluşturmuş. Buradaki durum her neyse diyelim kalbindeki o acının sebebinin kendi hataları olduğunu düşünen bir aklımızdaki kişi var. Eylem enerjisinde neler varmış? Engel, ruh eşi alınacak dersel güçlü aşk duygusu, inişli çıkışlı ilişki, ay, şefkat ve kupa şövalyesi. Şimdi ciddi şekilde bilinçaltında korkularının olduğunu söyleyebiliriz ay kartıyla beraber. Bu kişi çok fazla şefkat alıp vermeyi bilmeyen bir enerjide. Ona şefkat gösterildiğinde de bu ona yani o bu duyguları bilmediği için çok da güzel gelmiyor olabilir, korkutucu geliyor olabilir. Adım atma isteği içerisinde olmuş aslında. Kupa şövalyesi beyaz atlı prenstir, eyleme geçmektir, adım atmaktır. Sakin, huzurlu bir sürece geçme isteğidir. İletişime geçerek sevgiyi, aşkı
iletme isteğidir. Ancak burada ciddi engellerin olduğunu, iletişime geçmeyle ilgili engellerin olduğunu, bu ilişkide sürekli ilerleyebilmek adına adımlar atıldıkça sorunların, bariyerlerin, engellerin ortaya çıktığını düşünüyor diyebiliriz. Burada çok ciddi şekilde bilinçaltı korkuları onu yönlendiriyor. Çünkü bu ilişkide adım da atsa şefkat göremeyecek. Bu ilişkide adım da atsa işte hep bir engellerin çıkacağını düşünen bir aklınızdaki kişi var. Buradaki durumu şöyle de söyleyebilirim. Örneğin eyleme geçti, adım attı, size işte özür diledi, teklifte bulundu vesaire vesaire. Karşılığını alamayacağını düşünen bir durumun içerisinde kalmış yakın geçmişte. Şimdi şu an enerjisine bakarsak eğer şu an zihninde neler var? Değnek ası, teslimiyet, kardeşlik, yenilenmek ve maske. Şimdi öncelikle zihinde değnek asına baktığımızda değnek ası samimi ilişkiler kurma isteğinden, ilişkilerde samimiyeti arttırmaktan ve moralin artmasından bahseder. Burada sizden gizlediği şeyler varsa duyguları olabilir, başka durumlar olabilir. Maskeleri artık indirmesi gerektiğinin çok net farkında. Teslimiyete, sizinle ilgili teslimiyete geçmek zorunda olduğunu fark eden bir enerjide diyebiliriz. Çok fazla kendini göstermeyen, duygularını anlatmayan, yaşadıklarını belki anlatmayan, biraz kapalı kutu gibi tanımlıyor da olabilirsiniz bu kişiyi. Ya da mesela sözde seviyorum olarak çok söylüyor olabilir. Yani seviyorum ben seni ama illa göstermek zorunda mıyım gibi bir yapısı olabilir. Kendine ilişkiye ya da birilerine açmayla ilgili korkuları olan biri olarak geliyor ama artık daha samimi olması gerektiğini, aradaki sıkıntıları çözebilmek adına o maskeleri indirmesi ve teslimiyete geçmesi gerektiğinin farkında diyebiliriz diyeyim. Artık şu an daha çok böyle kendini çekmiş gibi görünüyor olabilir. Çok fazla insanlarla ya da sizinle iletişim halinde olmayabilir ama yenilenmek isteği içerisinde burada bir şeyleri toparlayarak aslında yeni bir başlangıç için adım atma isteği içerisinde böyle tutkularını aktardı ve daha samimi olarak gerçek duygularını göstererek bazı adımlar atma isteği var zihinde, düşüncesinde. Kalpte ne var? Kutsal adam, yaz, yeni bir düzen kurmak, harabe, kılıç altılısı. Çok net şunu söyleyebiliriz. Aklınızdaki kişinin hayatında bazı ona hizmet etmeyen kişiler, durumlar olabilir. Özellikle geçmiş çok sıkıntılı biri olabilir bu kişi. Çok fazla yara almış, darbe almış biri olabilir. Aileyle ilgili, aileden çok fazla sevgi, ilgi, alaka alamamış biri olabilir. Güven duygusunu, sevgiyi hissedememiş olabilir. Sosyal çevresi onu çok böyle negatif şekilde yönlendiren bir enerji de olabilir. Şimdi bu noktada kalpte ne var dediğimizde aslında kalpte çok net şu var. Artık bu alandan çıkmak, yani evet çok zorlu, sıkıntılı süreçlerden geçtim ama ben biliyorum ki bu yıkımın altından da kalkarım dediği farklı bir alana geçme isteği içerisinde, alışmış olduğu sosyal çevreden uzaklaşma isteği içerisinde. Ailede olabilir bu, arkadaş toplumu olabilir, işte arkadaşlık alanı, çevresi olabilir, iş hayatıyla ilgili o çevre olabilir, başka bir şehre gitme, yeni bir düzen kurma isteği olabilir. Şimdi kutsal adam kartıyla beraber artık bir şeyleri çok daha net görmeye başladığı bir sürecin içerisinde girmiş diyebiliriz. Yaz kartıyla ve yeni düzen kurma kartıyla beraber yolculuk, seyahat ve yeni düzen kurmaktan bahseder. Şimdi burada artık bir şeylerin farkına vararak o sıcak enerjileri geçebilmek. Kış kartı gelmişti çünkü burada, hatırlıyorsanız. Şimdi artık bu soğukluktan çıkma isteği içerisinde ve bu soğukluktan çıkabilmek için, yaza geçebilmek için bir şeyleri geride bırakması gerektiğinin çok net farkında olan bir aklınızdaki kişi var. Ve bu durumda arkaya dönüp gitmek, çevre olabilir, dediğim gibi iş hayatı olabilir, farklı bir şehre taşınmak olabilir. Yeni bir düzen kurma isteği içerisinde kalpte ve bu düzenle beraber aslında sizinle tekrar daha güzel enerjilere geçebileceğini düşünüyor kalpte şu an. Eylem enerjisinde ne var? Sevgi boyutuna geçmek, sabırsızlık, beklenilen ve arzulanan her neyse kısa bir zaman içinde gerçekleştirilmesi, su, düşman ve kılıç ası. Kılıç ası açık konuşmayla problemleri çözme süreçlerinden, isteklerinden bahseder. Şimdi öncelikle şunu söyleyebilirim. Bir iletişime geçme isteği içerisinde umarım bu enerjiyi devam ettirebilir. Şimdi bu noktada şöyle bir şey var.
Artık aradaki o düşmanlığı, kavgayı, gürültüyü ya da sıkıntılı süreçleri geride bırakmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Çok net. Kaynağa dönmek istiyor. Aslında daha saf, daha net, daha güzel enerjilerde olmak istiyor ve artık sevgi boyutuna sizinle geçeceğinin çok net farkında diyebiliriz. Yani burada biraz zamanla ilgili sorunlar yaşıyor. Çok geç kaldığını düşünüyor olabilir ya da doğru zamanı bekleme enerjisinde olabilir aklınızdaki kişi ama daha çok zamanı değerlendiremediğini, yanlış yaptığını, daha önce harekete geçmesi gerektiğini düşünüyor olabilir. Biraz sabırsızlık enerjisi var ve bu da aslında biraz daha hızlandırabilir durumları. Kılıcasıyla beraber bir iletişime geçme isteği var ve bu iletişimde açık açık konuşarak aradaki sorunlarınızı, problem yaratan durumları, samimiyeti engelleyen, artık daha samimi bir başlangıç yapmak istiyor demiştik ya. O samimiyeti sağlayacak konuşmalar yapma isteği içerisinde geliyor şu an. Eylem enerjisinde çok güzel geldi. Umarım devam ettirir. Yakın gelecekte neler olabilir? Zihninde neler olabilir dediğimizde enerji, kaçış ve tılsım prensi. Şimdi tılsım prensi çözülemeyen sorunların çözülmesinden, karanlığın aydınlanmasından bahseder bize. Şimdi aklınızdaki kişi ruhsal olarak size karşı çok ciddi bir çekim duyuyor olabilir. Şimdi sürekli takip eden arkadaşlarım bilir. Ben ikiz alev, yok ikiz ruh falan demem. Yani söyleyen arkadaşlara saygım var ama çok net ve ayrıntılı bakılması gerektiğini düşünen biriyim. Çünkü bu durum biraz kişilerin maddi manevi yanlış değerlendirmeler yapıldığında maddi manevi ciddi zararlar almasına sebebiyet veriyor. Ama burada şunu tabii ki söyleyebiliriz. Arada çok ciddi bir çekim enerjisinin olduğunu söyleyebiliriz. Enerji kartı da bunu katlıyor zaten. Ancak aklınızdaki kişinin genel olarak böyle hayatında dengeler kuramayan bir yapısı olabilir. Zorluklar gördüğünde kaçtığı ya da işte gerçek bir ilişkiden korkuyor olabilir, bu yüzden kaçıyor olabilir. Ama genel manada zihin ve ruh arasında uyum kuramadığı, korkuların onu daha çok böyle yönlendirdiği bir yapısı olabilir, kaçma enerjisi olabilir. Ama burada aradaki bu enerjiyle beraber bu sorunun çözülebilmesi adına ciddi adımlar atacağı, tılsım prensi haberleşmedir, iletişime geçmektir. Burada güzel enerjilerin aktif olacağını ve bu sorunları konuşarak çözme niyeti içerisinde olacağını söyleyebiliriz. Zihinde bunlar olacak. Kalpte barış üstü, özlemek, bilge. Şimdi kalpte şöyle bir şey olacak. Ciddi bir özlem enerjisi olacak. Barışma isteği, küsseniz ya da aradaki o enerjinin daha böyle samimiyete geçmesini istediği bir sürecin içerisinde olacak. İşte o kutlama yapılan, sevgiyi paylaşılan bir sürecin içerisinde olunacak diyebilirim. Bilge kartı ve şimdi olgun birinden alınacak yardım, yeniden ayağa kalkmak, iş ya da aşk hayatında yeniden canlanma, gurur ve ego. Şimdi bir yandan ciddi şekilde özlem enerjisinde olup barışma isteği içerisinde olabilir aklınızdaki kişi kalpte. Diğer taraftan da aranızdaki sıkıntıları çözebilmek adına bazı kişilerden yardım istemek durumunda kalabilir. Ama bunu biraz gurur, ego yaptığı için erteliyor, korkuyor olabilir ama çok net sistem tarafından desteklendiğini söyleyebilirim. Ya da gurur, ego yaparak eyleme geçmekten korkuyorsa ya da geçemiyorsa burada sistem tarafından bir yardım ona iletilecek olabilir. Kendi içindeki o ışığı fark etmesini sağlayacağı, yani ya bak sen bu adımı atacaksın ama burada gurur yapmana gerektirecek bir şey yok. Sen zaten bu adımı atarsan sen kendi egonu tatmin etmiş olacaksın gibi gibi, örnek veriyorum. Bir bilgilendirme yapılacak olabilir. Sistemin desteklediği bir süreçten geçecek ve güzel enerjiler aktif olacak diyebiliriz. Güzel geldi kalpte de. Temiz bir istek var ama yani kötü bir istek yok. Eylem enerjisinde ne var? Evet. Cesaretli olmak, dostlar. Bazı kişilerden yardım alacak olabilir. Özellikle ortak arkadaşlarınız varsa o kişilerden yardım isteği içerisinde bulunacak olabilir. Ve bunları yapacak gibi görünüyor. Yani enerjileri böyle devam ettirebilirse, böyle devam ederse enerjiler bu yardımı alacak, isteyecek. Doğru kararlar alarak cesaretli adımlar atacak. Etrafınızdaki kişilerden yardım alarak daha büyük resimden baktığı bir sürecin içerisine geçecek ve burada güzel adımlar atacak ve bu adımlardan sonra da artık karşılığını alma aşamasına geçip beklemeye geçecek diyebiliriz. Birazcık bir bekleme durumu var ama yani bu şey öyle olabilir. Bir adım atıp sizden de bir adım bekleyecek olabilir. Güzel geldi ama.
Şimdi ruh hayvanlarının bize mesajını alalım. Uzun zamandır ruh hayvanlarını kullanmıyorduk. Çok da güzel kuğu ruhu geldi. Kuğu. Şimdi mesajını da hemen alalım. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Ters geldiği için bize koruyucu mesajını veriyor ve diyor ki sırf bir şeyin şimdiki gerçek hali yerine içindeki potansiyeli gördüğünüz için hemen balıklama içine atlamayın. Bunun için gereken çalışma ve sabır enerjinizi en iyi kullanmanın yolu olmayabilir. Birindeki potansiyeli görüp eğer onu sever ve desteklerseniz sizin onu başkalarından daha fazla sevdiğinizi anlayacağını düşündünüz mü hiç? Hiç gerçek olmayacak kadar iyi olduğunu ve umduğunuz gibi sonuçlanmayabileceğini bildiğiniz bir fırsata kucak açtınız mı? Şimdi yanlış yargılara yol açabilecek seçici ve sınırlı algılama zamanı değil. Tersine bu dönem derine inme ve derinlikleri keşfederken bulduklarınız konusunda dürüst olma zamanı. Korkmayın çünkü içeride bulduklarınız kendinizi ve başkalarını anlamanıza ve sevmenize ve daha iyi seçimler yapmanıza yardım edecek. Kuğu ruhunun sizi derinlere dalmaya ve tekrar seçmek için yüzeye çıkmaya çağırdığını duyabiliyor musunuz? Bazı yanılgılar içerisinde olabilirsiniz. Burada aslında sizin de kendinizi çekip bu ilişkiyle ilgili daha net bazı şeyleri değerlendirmeniz gerekiyor olabilir. Burada çünkü genele baktığımızda aslında bunu özellikle şöyle söylüyorum. Ya beni hiç sevmiyor, bana çok zarar verdi, işte yaptığı her şeyden de mutlu, işte pişmanlık duymuyor gibi düşünen arkadaşlarım varsa aslında buraya baktığımızda genel manada kendi hatalarının farkına varan, pişmanlık duyan ve çözümler üretebilmek adına bazı arayışlar içerisinde olan bir aklınızdaki kişi var. Bu noktada da daha çok şunu da söyleyebilirim. Derine dalma zamanı dediği için yaşadığınız durum her neyse, bunu neden yaşıyorsunuz? Bunu sorgulamanız, neden bu enerjileri hayatıma çekiyorum'a bakmanız çok çok önemli diyebiliriz. Bazı şeyleri bilinçaltınızdan kaynaklı net göremiyor olabilirsiniz ama görmeniz gerektiğine dair bunu daha derinden incelemenize dair bir mesaj geldi. Burayı da daha dikkatli değerlendirmenizde fayda var diyebilirim. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.